Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünden yola çıkarak bugün farklı bir video hazırlamaya karar verdim. Spor yapmak kadar insanın zihnini rahatlatan başka bir şey yok. Bu tabii bence. Tabii spor yaparken fiziksel olarak bir artınız oluyor, oksijen kapasiteniz artıyor, kalp damar dolaşımınız gelişiyor, tansiyonunuz düzeliyor, zihniniz boşalıyor ve sağlıklı düşünmeye yol açıyorsunuz. Yani bunun aslında birçok sebebi var. Benim sporum yürüyüş ve yoga. Ağır sporları çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü yürürken zihnimi boşaltmak benim çok daha kolayıma geliyor. Konsantrasyonumu geliştirmek, doğru nefes alıp vermeyi başarmak ve gergin olan kaslarımı rahatlatmak için de yogayı tercih ediyorum. Kimilerine göre yoga belki bir yaşam biçimi olabilir ama benim için işime yarayan tarafları çok fazla olduğu için tercih sebebim aslında. Çünkü hayatımızın belirli aralıklarında stres, kaygı ve öfke dolu dakikalar yaşayabiliyoruz. Doktorların stresten uzak durun dediklerinde bu verdikleri tavsiyelerde aslında polyana olun demediği, stresi azaltmak için aktiviteler bulun, spor yapın veya farklı bir şekilde kendinizi ondan uzak tutun dediği alt metinler var. Yoksa gerçekçi olarak duruma bakacak olursak stresten uzak durmak imkansız değildir ama çok zor. Çünkü bizler mekanik bir robot değiliz. Duygularımız var. Üzülebiliriz, sevinebiliriz, hoşlanabiliriz veya sinirlenebiliriz. Hatta öfkelenebiliriz. Kendini kur ve makine gibi ol diyenlerin olaya ne kadar yüzeysel baktığı aşikar. Ve diğer tüm duygular gibi öfke de aslında sağlıklı ve doğal bir duygu. Ama ilkel. Bu ilkel duygunun kontrolünü de ele geçirmeniz için düşünmeniz ve odaklanma mekanizmanızı harekete geçirmeniz, canlı tutmanız gerekiyor. Aynı şekilde stresle baş edebilmek için de tepkilerinizin sizin kontrolünüz altına girmesi şart. Öncelikle öfkelendiğinizde ya da strese kapıldığınızda fiziksel ve içsel olarak nasıl tepki verdiğinizi şöyle bir gözden geçirelim. Kan basıncı artıyor ve tansiyon yükseliyor. Kaslarınızın gerginliği ile kas katı kesilebiliyoruz. Kalbimiz bir anda hızlı çarpmaya başlıyor ve nefes de eş zamanlı hızlanıyor. Ya da tam tersi. Panik atağınız varsa normalin altında nefesiniz yavaşlıyor, hatta nefes alamaz duruma geliyorsunuz. Tüm bunlar içinizde yaşanırken sizden başka kimse duyamaz. Ama bu durum tepkilerinize yansımaya başlarsa o zaman işte beklenmedik durumlar maalesef ki yaşanabilir. Bunun için benim de uyguladığım ve işime yarayan bazı teknikleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak 2 nefes tekniğiyle başlayalım isterseniz. 4-7-8 nefes tekniği, yani diğer adıyla rahatlama nefesi. Burada ne yapıyoruz? 4'e kadar sayarak nefes alıyorsunuz. Nefesinizi tutarak 7'ye kadar sayıyorsunuz. Ve sonrasında nefesinizi yavaşça verip verirken de 8'e kadar sayıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Bu o andaki duygu ve düşüncelerinizden uzaklaşmanıza fayda sağlayacak bir teknik. Çünkü nefesinizi aldığınız saniyeleri saymaya başladığınız için odaklanma noktanızda bir anda değişmiş oluyor. Bir diğeri dönüşümlü nefes egzersizi. Burada ne yapıyoruz? Sağ burun deliğinizi kapatıp sol burun deliğinizden nefes alıyorsunuz ve verirken solu kapatıp sağdan veriyorsunuz. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Solu kapatıyoruz, sağdan nefes alıyoruz, sağı kapatıyoruz ve soldan nefesi geri veriyoruz. Bunu da birkaç kez yaptığınızda yine huzur, denge gibi kısımlarda iyi bir şekilde başarı sağlamış olursunuz. Hatta bu bahsettiğimiz huzur, denge ve aynı zamanda beynin sağ ve sol tarafını da ortada buluştuğunu söylentileri mevcut. Stresten uzaklaşmak için küçük çaplı oyunlarda oynayabilirsiniz. Sizi strese sokan ya da endişelendiren veya kaygılandıran o düşüncelerden uzaklaşmak için bulunduğunuz yerde bir renk arayışına girebilirsiniz. Örneğin mavi renkli bir cisim arayabilirsiniz ya da sarı renkli. Odada gözleriniz onu ararken çoktan az önceki düşünceler uçup gitti bile. Farklı olarak günlük rutinlerinizi de değiştirmek size yine iyi gelecektir. Ben mesela sol elimle yazı yazabiliyorum.
Beynim buna alıştığı için şimdi de resim ve şekil çizme konusunda kendimi zorlamaya başladım. Veya nefes egzersizi sırasında sayıları tersten sayın. Sonrasında kendinizi biraz daha zorlayın. Bakalım kaça kadar gidebileceksiniz. Sizi sinir eden kişiye veya o maile yanıt vermeden önce 5 dakika bekleyin ve size iyi gelecek teknikleri uygulayın. Nefesinizi kontrol altına alın, beyninize oksijen gitsin. Yürüyün, sayın, renk tutun ama öfkeyle kalkıp asla zararla oturmayın. Evet, bugünkü videoda da benim günlük hayatta özellikle iş hayatında uyguladığım birkaç tekniği sizinle paylaştım. Eğer sizin de böyle farklı teknikleriniz varsa, stresten uzaklaşmak ya da öfkenizi kontrol ederken uyguladığınız taktikler varsa videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Hoşça kalın.